Sizlere Osmanlı zamanında gerçekleşmiş tüyler ürpertici bir olayı anlatmak üzere Yerebatan Sarnıcı'na geldim. Buradaki Medusa heykelleri bu gizemin sadece ilk adımı. Ama işin en gizemli tarafı sarnıcın derinliklerinden gün yüzüne çıkarılan o gizemli mezar. Yılan başlı kadına yani Medusa'ya ait olduğu söylenen bu mezar Osmanlı arşivlerine bile konu olmuş. Sıkı durun. Birazdan Osmanlı polisiyesini aratmayacak bir hikayeye tanıklık edeceksiniz. Medusa efsanesini benden dinlemeye hazırsanız başlayalım o zaman. Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un yer altında sakladığı sırların belki de en gizemlisi. Burası birbirinden karmaşık tüneller ve gizli geçitler barındırıyor aynı zamanda. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından inşa edilen bu yer, yalnızca şehre su sağlamakta kalmamış, bilinmeyen yönlerine açılan bir kapı olmuş tarih boyunca. Yerebatan Sarnıcı'nın hikayesi sadece tarih sayfalarında değil, sinema dünyasında da kendine özgü bir yer bulmuş durumda. Binlerce yıl önce Bizans İmparatorluğu'nun su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen bu büyüleyici yapı, zaman içinde bir gizem merkezi haline geldi. James Bond'un Rusya'dan Sevgilerle filminde sarnıcın atmosferi adeta başlı başına bir karakter gibi kullanıldı. Filmde James Bond karanlık ve soğuk tünellerde bir kayıkla ilerlerken gerilim dolu bir casusluk operasyonunun tam ortasına çekilir. Sarnıcın her köşesinde iki sütunun kaidesi olarak kullanılan Medusa heykelleri yer almakta ve bunlardan biri ters şekilde yerleştirilmiştir. Bu heykelin neden böyle yerleştirildiği tıpkı sarnıcın kendisi gibi tam bir sır. Medusa, hani şu yılan başlı kadın. Efsaneye göre göz göze gelen herkesi taşa çeviren bu güçlü varlık Athena tarafından lanetlenmiş ve sonsuz bir yalnızlığa mahkum edildiği anlatılmakta. Bazı kişilere göre ise Medusa başının aslında bir tür enerji kaynağı olarak yerleştirildiğini öne sürüyor. Buradaki mesele sadece Medusa başı değil, sarnıcın karanlık köşelerinde saklı olan ve tarih boyunca birçok mistik topluluğun ilgisini çeken başka bir unsur daha var. Burada yapılan gizemli ayinler. Tarihten bugüne kadar burada çeşitli gizli tarikatların toplandığı ve ayinler düzenlediği rivayet edilmekte. Özellikle 1960'lı yıllara kadar Keltlerin Yerebatan Sarnıcı'nda gizli ayinler yaptığına dair iddialar bulunuyor. Özellikle Medusa başının bulunduğu bu mistik mekan, tarikat üyeleri için bir enerji merkezi olarak kabul ediliyordu. Kelt topluluğu yeraltını kutsal bir alan olarak görürdü. Onlara göre yeraltı, hayat ve ölüm arasındaki ince çizginin belirdiği, görünmeyen dünyayla bağ kurulan bir boyuttu. Bu inanç Yerebatan Sarnıcı gibi mistik bir alanda mükemmel bir şekilde örtüşüyordu. Su, ritüellerin merkezinde yer alıyordu. Çünkü Keltler suyun enerji taşıdığına, arınma sağladığına ve ruhlarla iletişim kurmada bir aracı olduğuna inanıyordu. Şimdi gelelim olayın asıl kısmına, yani burada bulunan gizemli bir mezara. Sıkı durun çünkü olaylar burada başlıyor.
En başta şunu belirtmek gerekir ki bu hikayenin ne kadar gerçek olduğu tartışmaya açık bir konu. Bazı tarihçiler bu olayın tamamen bir efsane olduğunu düşünürken bazıları da gerçek bir olaya dayandığını savunuyor. Bu olayı Oktan Keleş'in kaleminden yola çıkarak anlatacağım sizlere. Evet, başlıyoruz. Her şey İstanbul'un fethinden 4 yıl sonra, yani 1457 yılında İtalyan kökenli birkaç gizemli kişinin İstanbul'a gelip Fatih Sultan Mehmet'le buluşmak istemesiyle başlar. İstanbul o günlerde yeni bir düzenin inşa edildiği bir şehirdi. Fetihle birlikte Bizans'ın mirası Osmanlı'ya geçmiş ama şehirdeki tüm sırlar henüz açığa çıkmamıştı. İşte bu karışıklığın içinde İtalya'dan gelen bu gizemli yabancılar kimseye fark ettirmeden şehrin en önemli noktalarında dolanıyorlardı. Rivayete göre bu kişiler İstanbul'un derinliklerinde saklanan bir yaratığa ait lahitin peşindeydiler. İtalya'dan gelen bu gizemli heyet ellerinde çok özel hediyelerle birlikte Fatih Sultan Mehmet'le görüşmek üzere sarayın yolunu tutarlar. Amaç karanlık planlarını devreye sokmaktır. Bu heyettekilerin kim olduğu belirsizdi. Aralarında İtalyan soyluların olduğu söylense de gerçekte neyi temsil ettikleri tam bir muammaydı. Yanlarında taşıdıkları eşyalar Osmanlı sarayında bile nadir görülen türdendi. Altın işlemeli sandıklar, değerli taşlarla süslenmiş hançerler ve antik eşyalar. Hepsi Fatih Sultan Mehmet'e sunulmak üzere hazırlanmıştı. Ama asıl ilginç olan bu hediyelerin neden getirildiğiydi. Heyet Fatih Sultan Mehmet'le görüşmek için ısrar ediyordu. Bunun için araya İstanbul'da nüfuzlu kişileri, Osmanlı sarayında sözü geçen elçileri koymuşlardı. Amaçları sultanın huzuruna çıkmak ve ona yalnızca bir padişahın çözebileceği bir sırrı sunmaktı. Ancak Fatih Sultan Mehmet onca ısrar ve hediyeye rağmen heyeti huzuruna kabul etmedi. Bunun yerine Vezir-i Azam'ı görevlendirdi. Heyet Vezir-i Azam'a yere batan sarnıcında bulunan hazineden bahseder. Ancak hazinenin yerini sadece sultana söyleyebileceklerini bildirir. İş gittikçe daha da gizemli bir hal almıştır. Bu konu Fatih Sultan Mehmet'in de ilgisini çekmiştir. Ve Fatih Sultan Mehmet sadece heyetten bir kişiyle görüşmeyi kabul eder. Seçilen temsilci sultana yere batan sarnıcındaki hazinenin maddi bir şey olmadığını, bir ceset olduğunu söyler. Evet, yanlış duymadınız. Bir ceset. Bu cesedin ve içinde bulunduğu lahit olarak adlandırılan tabutun kendilerine verilmesi karşılığında büyük vaatlerde bulunan heyet beklediği cevabı alamaz. Bu gizemli olay zamanla tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutarken yıllar sonra Sultan II. Abdülhamit Han devrinde yeniden gün yüzüne çıkar ve onun da merakını körükler. Sultan Abdülhamit Han'a da saltanatı boyunca birkaç kez bu konuda görüşmek için özel heyetler yollanır. Bu heyetlerin talep ettiği şeyler sıradan değildir. Sanki bir sır perdesini aralamak için Osmanlı'nın kapısını çalmışlardır. Sultan Abdülhamit Han yalnızca güçlü bir lider olmanın yanı sıra ince zekası ve olayları çözmeye olan tutkusuyla biliniyordu. Özellikle 30 yıllık iktidarı boyunca kurduğu meşhur Yıldız İstihbarat Teşkilatı onun nedenli detaycı ve titiz bir kişi olduğunu ortaya koymuştu. Bu olay tam anlamıyla Osmanlı polisiyesini aratmayacak bir hikaye sunmuştu Sultan Abdülhamit Han'a. Sultan bu garip talepler ve olaylar zinciri karşısında derinlemesine bir araştırma başlatır. Yıldız İstihbarat Teşkilatı en ince ayrıntıları bile gözden kaçırmadan olayı incelemeye başlar. Nihayet Abdülhamit Han'ın bu ısrarlı araştırmaları sonuç verir. Heyetin verdiği ipuçları ve istihbarat teşkilatından gelen bu bilgiler ışığında yere batan sarnıcının dehlizlerinden birinde bu gizemli lahitin bulunduğu bilgisine ulaşılır.
Sultan bu önemli olayı bizzat takip eder ve konuya büyük bir ciddiyetle eğilir. Ve nihayet lahit ortaya çıkarılmıştır. Ancak lahtin içinde dehşet verici bir yaratığın bozulmaya yüz tutmuş mumyası bulunmuştur. Bu yaratığın başı insan başına benzemektedir ve kıvrımlarıyla dev bir yılanı andırmaktadır adeta. Sultan Abdülhamit, lahit ve içindeki sır karşısında ne yapılması gerektiğine karar vermek için derin bir istişare toplantısı düzenler. Bu toplantıya dönemin en bilgi alimleri, maneviyat ehli ve görüşlerine güvenilen kişiler katılır. Bu toplantı son derece gizli bir şekilde gerçekleştirilir. Çünkü mesele hem halk arasında fitneye yol açabilecek kadar hassas hem de imparatorluğun geleceği açısından kritik bir konudur. Toplantı sonucunda ortak bir karar ortaya çıkar. Lahit ve içindeki ceset halk arasında panik ya da karmaşa yaratmamak için ortadan kaldırılmayacak. Ancak kimsenin ulaşamayacağı bir yere gizlenecektir. Bu karar hem sırrın korunması hem de Osmanlı topraklarının bu tür söylentilerle çalkalanmaması adına en uygun çözüm olarak görülür. Ancak bu olayın ardından lahit ve içindeki cesede dair söylentiler dilden dile dolaşmaya devam eder. Tonlarca ağırlığında olan bu lahit, dönemin en güçlü hamalları tarafından büyük bir çabayla urganlarla yer altından çıkarılır. Günler süren bu zorlu çalışmanın sonunda lahit nihayet yeryüzüne ulaştırılır. Ardından bugünkü Fatih Camii'nin avlusuna taşınır. Ve burada kısa bir süreliğine halkın görmesine izin verilir. Ancak içi boş bir şekilde. Bu teşhir halk arasında büyük bir merak ve heyecana neden olur. Ancak lahtin barındırdığı sırlarla ilgili söylentiler hızla yayılır. Bu durum padişah ve devlet erkanını yeni kararlar almaya zorlar. Ve Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle lahtin fotoğrafı çekilip o devrin gazetelerinde yayınlanır. Tüm bu yaşananlar bir yana Sultan Abdülhamit Han yere batan sarnıcında bulunan cesedin neye ait olduğunu merak ediyordu. Bu sır dolu keşfin ardından gerçeği öğrenmek için yurt dışından ünlü bir biyolog getirtti. Ceset büyük bir gizlilik içinde bu bilim insanına gösterildi. Ancak bilim adamı cesedi gördüğü anda dehşete kapılmıştı. Biyoloğun hazırladığı raporda ise şu ifadeler özellikle dikkat çekiciydi. Muhtemelen dinozor çağından kalma dev bir yılanla veya bilinmeyen bir yaratık türüne ait ifadelerini kullanmıştı. Daha da tuhaf olan ise bu lahtin varlığını ve içindeki sırrı bilen birilerinin karanlık bir tarikatın yüzyıllar boyunca burada gizli ayinler düzenlemiş olmasıydı. Bu sırra vakıf olanlar lahitteki cesedi bizzat görerek bir tür ritüele dahil ediliyordu. Ancak işler bir söylentiyle değişmiş olabilirdi. Rivayetlere göre o dönemde çocuğun biri sarnıcın dehlizlerinden birine girmiş ve oradan çıkmayı başaramamıştı. İçeride karşılaştığı cesedi gördükten sonra büyük bir sırrı öğrenmiş gibi dışarı çıkmış ve İstanbul sokaklarında "Şahmaran'ı gördüm" diye bağırmaya başlamıştı. Bu söylenti kısa sürede tüm şehre yayılmış ve olayın boyutu bambaşka bir hal almıştı. Peki bu gizemli lahitte ne oldu? İşte bu esrarengiz olayın ikinci kısmı burada başladı. Sultan Abdülhamit lahiti saklamıştı saklamasına. Lakin lahitin peşinde olan birileri daha vardı. Cesedi ve lahti ele geçirmek isteyen örgüt, kendilerini Gül ve Haç örgütünün varisi olarak gören İtalya merkezli ayrılıkçı bir mason locasıydı. Bu locanın başında zengin bir sanayici olan büyük üstad Alberto Francesco Agustin bulunuyordu. Medusa'nın kalıntılarını ele geçirme görevini ise dönemin ünlü Türk masonlarından Bahattin Şakir'e verildi.
Bahattin Şakir, Osmanlı Mason Locası'nda 32. derecede bir masondu ve aynı zamanda Abdülhamit Han'a karşı sert bir muhalif olarak biliniyordu. Şakir bu görev kapsamında gizli yazışmalar yapmış ve olayın detaylarını kaydetmiştir. Yıllar sonra Şakir'in Almanya'nın Mannheim kentinde yaşayan torunu, dedesinin aldığı notlardan ve yazdığı mektuplardan yola çıkarak bu olayın üzerindeki sır perdesini bir nebze olsun aralamayı başardı. Abdülhamit Han'ın akılcı ve stratejik hamleleri Bahattin Şakir'in planlarını uzun süre engellemişti. Ancak Şakir pes etmedi. Lahit Molla Fenari Camii'nin avlusuna getirildiğinde gece vakti harekete geçti. Şakir'in adamları bölgenin zaptiye komiserine rüşvet vererek lahti çalmayı başarmıştı. Bahattin Şakir'in Alberto Francesco'ya yazdığı mektup ise işin sır perdesini özetler nitelikte. Bahattin Şakir yazdığı mektupta Abdülhamit Han'ın engellerine rağmen lahtin çalındığını ve bu süreçte saray yetkililerine rüşvet vererek lahtin Molla Fenari Camii yakınlarındaki zaptiye komiserinden alındığını belirtmiştir. Ardından lahtin Büyükada'daki Erzurumlu Aram Efendi'nin köşküne gizlice taşındığını söylemiştir. Ayrıca lahtin İtalya'ya nakli için ticaret amaçlı gelen gemilerin kullanılması gerektiğini ve bu nakil için uygun zamanı beklenmesi gerektiğini de belirtmiştir. Yani anlayacağınız bu gizemli lahit Bahattin Şakir tarafından İtalya'ya kaçırıldı. Peki lahit kaçırıldı. Ya içindeki cesede ne oldu? Yapılacak mantıklı bir çıkarıma göre Abdülhamit Han'ın tahttan inmeden önce cesedi imha ettirmiş olması tahmin edilebilir. Bu olayda tarihin karanlık sayfalarına karışırken ardında birçok soru işareti ve çözülmeyi bekleyen sırlar bıraktı. Bu arada bir önceki videomda Şahmaran efsanesini ve bu kadim hikayenin kökenlerini detaylı bir şekilde ele almıştım. Ancak şimdi yere batan sarnıcına baktığımızda burada yer alan gizemli yaratığın Şahmaran olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Eğer bu gizemleri bizzat hissetmek ve bu büyüleyici atmosferin bir parçası olmak istiyorsanız yere batan sarnıcını mutlaka ziyaret edin. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Başka bir gizemli keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.